Öncelikle merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yoktum. Bugün az önce uyandım ve bir arkadaşım bana bir takas teklifi attığını gördüm. Dedim ki demek ki seviliyorum yani. Çünkü yapılacak bir şey değil. Muhtemelen oyunu bırakmış bir arkadaş var. Şu şekilde bir takas teklifi aldım. Göstermek istiyorum. Galerisindeki tek değerli kart Barcola kartı ve bunu 2 kere bana boş bir şekilde göndermiş. Türk bir arkadaş kendisi. Muhtemelen bu kartı bana hediye etmek istiyor. Bunu belirtmek için art arda 2 defa göndermiş. Yanlış göndermişse de kendisi bana tekrar ulaşıp kartı alabilir bu arada. Sizin huzurunuzda bunu kabul ediyorum. Evet, bunu sizin huzurunuzda kabul ediyorum. Zaten galerisine baktığımda tek değerli kart olarak Barcola kartını gördüm. Diğer kartları çok para edecek kartlar değil. Muhtemelen kendisi oyunu bıraktı ve yani uğraşmak istemedi ya da ilgilenmek istemedi ve en değerli kartını bana bırakıp devam etmek istemedi diye düşünüyorum. Çünkü baktığımda uzun zamandır kart alımı yok kendisinin. Bunun vesilesiyle birlikte de madem seviliyorum, sayılıyorum, bari bir video atayım dedim bunun vesilesiyle ve bununla birlikte de devam edeyim diye düşünüyorum. Son zamanlarda çok fazla ödül kazanamadığım için video çekme isteği de yoktu açıkçası içimde ve özel bazı ailesel durumlar da var. Ondan dolayı da çok şevklenemiyordum açıkçası. Son zamanlarda mentalim pek iyi değil. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta Serie A özel turnuvası vardı. Gariptir ki Limited kadroya ortalama bir 30 dolar, Rare Card kadroya da 40-50 dolar ortalama bir fiyat vererek neredeyse aynı kadroları kurdum. Sadece kaleci ve bir kart fark var ikisi arasında. Torino Monza ile oynuyor. Ufak bir analiz yaptım. Aşağı yukarı neredeyse bütün takımlar Serie A'da bu hafta özel turnuvaya mı denk getirdiler bilmiyorum. Hepsi aşağı yukarı benzer güçteki rakipler eşleşmişler. Derbiler var. E, Yine çoğu sıralamada benzer sıralamada olan takımlar birbirleriyle eşleşmiş. E, Bir tek ters eşleşme olarak Monza Torino gördüm. Torino biraz daha önde gözüküyor. Ondan dolayı bir Torino stake denemesi yaptım. Umarım şansımız yaver girer. Çok fazla anlatmayacağım zaten çoğunuzun bilmediği oyunculardır diye düşünüyorum Torino oyuncuları. Premier Lig kadroları kuruyorum. Çok fazla başarılı olmasam da devam ediyorum. En azından Division çıkıp ilerleyen süreçte belki oradan da iyi ödüller kazanırız diye düşünüyorum. Biraz sabırlıyım bu konuda. Bir kadrom Division 4'te, diğerleri hala 5'te. Çünkü çıkamıyorum. Yani şansım bir türlü yaver gitmiyor. Yaklaşık 4 haftadır falan kuruyorum galiba. Yani bir aydır kuruyorum. Sadece bir division çıkabildim birinden. Diğerlerinden hiç çıkamadım. Tabii ikinci ve üçüncü kadro. Hadi ikinci kadro yine bir ortalama kadro oluyor. Üçüncü kadro daha da kötü oluyor. Olabildiğince iyi kadro, orta kadro ve kötü kadro olarak gitmeye çalışıyorum. Umarım en soldaki ve diğer kadrolar yavaş yavaş yukarı çıkarlar. Burada da yine çok fazla anlatmayacağım. Olabildiğince iyi kadrolar kurmaya çalıştım diyeyim. Merak ediyorsanız böyle durdurup bakabilirsiniz oyunculara tek tek. Kevin De Bruyne döndü. Onu kaptan yaptık. Umarım bu hafta başlar. Yine La Liga'da da kuruyordum bu arada. 2-3 kadro. Bu hafta birkaç satış yaptım. Neden yaptım bilmiyorum. Yani bu aralar ne yaptığımı çok kestiremediğim için. Buradaki kadroları da kuramamışım. Sadece bir tane kurmuşum. Burada Division 4'te bir kadrom var. Yine 2 tane kötü var. Division 5'te var. Almanya'da da yine benzer sorunu yaşadım. Almanya'da da Division 4'te 3 tane kadrom var. Hepsinde Division 4'e çıkabildim. Ama forvetleri satmışım. Burada da yedek bir forvet koydum. Son dakika, ben kadroları genelde zaten her zaman olduğu gibi son dakika kurarım. Kartları listelerim. İyi fiyat gelirse satarım. İyi fiyat gelen her kartı satarım. Ee, Yine öyle yaptım. Ve forvetlerin hepsini satmışım Bundesliga'daki ve son dakika kadrolar kurduğum için diğer kadroları yetiştirebilmek açısından
Maalesef yeni bir kart almaya gitmedim. Çünkü yoksa diğer kadroları yetiştiremeyecektim. Yani ilk kadro bu arada gayet iyi. İkinci kadro da yine orta bir kadro. Burada üçüncü kadroyu da yine orta kuruyorum ki Bundesliga'da daha başarılı oluyorum nedense. Onu hissettim. Genelde Bundesliga'da hep daha iyi puan alırım. Hatta bir kadroyu yanlışlıkla iptal ettim. Belki daha iyi bir division'da olabilirdik. Gelelim asıl meselemize. Son zamanlarda ekleme yaptım. Trabzonspor'dan birkaç ekleme yaptım. Banza onlardan biri. Beşiktaş'tan ekleme yaptım. Gedson kendisi. Ee, Yani burada Semih koyacaktım aslına bakarsanız. Ama ve lakin Immobile'yi antrenmanda görünce bir şüphelendim. Acaba dedim Immobile oynadığı senaryoda Semih dışarıda kalabilir mi? Aslında bence Semih her halükarda oynayacak. Ama hoca zaten Semih'i çok erken çıkarıyor. Bence bu hafta skor da yapacak. Ama Immobile'yi de görünce bir anda Semih'i çıkarasım geldi ama son bugün aldığım haberlere göre Immobile kadroda olsa bile 11 başlamayacakmış. O yüzden aslında Semih'i buraya atabilirmişim ama Adana ile oynuyor zaten Trabzonspor. Bu aslında doğru bir tercih bile olabilir normal şartlarda diye düşünüyorum. Gedson Rafa yaptım Beşiktaş'tan ikileme. Semih'i çıkartmam sonrasında. Banzan var orada. Adana ile oynuyorlar. Biz Göztepe ile oynuyoruz. İçerideyiz. Umarım artık Rafa Gedson ikilisi iyi skorlar yaparlar. Daha sonrasında Livakovic, Ciku ile birlikte bir Fenerbahçe defans hattı oluşturdum. Çağlar da out'muş. Aynı şekilde Maxim'in de out. Neydi lan o? Kadro listesinde yoktu Kayserispor için. Liste vermişti Fenerbahçe. Allah'tan onu erken gördüm. O yüzden bu ikiliyi koyabildim. Yoksa Ciku'yu içim rahat bir şekilde kadroya koyamıyorum. Mourinho'ya güven olmuyor. Çünkü ben Ciku'yu burada ikinci hafta mı, üçüncü hafta mı ne burada kullandım. Mourinho hiç süre vermedi ve Division 2'ye düştüm. Ondan beri Division 1'e çıkamıyorum asla. Umarım bu hafta bir milat olur. Zaten çok iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum açıkçası bizim lig içerisinde. Umarım artık Division 1'e çıkarız ve orada yarışırız. Çünkü Division 1'e çıkmak önemli. Birincilik ödülü 3000 dolar. Bir şekilde çok iyi bir puan alırsak, denk gelirse 3000 doları alamamak, 800 dolar almak üzer ki bence bu hafta ona benzer bir şey yaşayabiliriz. Umarım yaşarız. İki kadromuz da Division 3'e düştü maalesef. Burada Loris'i kullandım yeni sezon olarak. MLS'in son maçları bu arada yaklaşık 3 maçları falan kaldı totalde. Bitecek artık onların playoff'ları da. Daha rahat bir Challenger'lara uyanabiliriz. Bu hafta Portekiz Ligi'nde maçları yok. Challenger biraz daha rahat açıkçası. Daha az rakibimiz var diyebiliriz. Masuaku Semih ikilisi yaptım Beşiktaş'tan. Trabzon'dan da Çam Visca ikilisi yaptım. Aslında bu kadro da hiç fena değil. Çam'ı hoca ısrarla oynatmıyor. Umarım artık bu hafta o başlatır. Çam'ın başladığı senaryoda bu kadroda gayet yeterli diye düşünüyorum. Bu tarafa gelirsek Brad Guzan aldım. Bir hata yaptım bu arada. Atmayacağım bir bit attım yanlışlıkla. 57 dolar aldım. Çok pahalı bir kart değil ama sene sonu sözleşmesi bitiyor. Yenilerler mi bilmiyorum. Eğer yenilerlerse kötü bir alım değil kendisi. Ama orada ufak bir hata yaptık. Çok önemli değil. Belki bu kadronun Division çıkmasına vesile olacak. Oradan işimize yarayacak. Daha sonrasında Kevin Rodriguez ve Maxim'ini yaptım eski sezon olarak. Draguş ve İsmail'i yeni sezon olan iki kartımdı. Daha 11 oynama ihtimali olan kartlarım yoktu. Draguş'un oynayacağını düşünüyorum bu hafta 11. Ama İsmail oynamasa bile yedekten girecektir diye düşünerek koydum kendisini. Fena kadrolar olmadı bence yeni sezon kadrolarım. Super Rare olarak. Gelelim eski sezon kadrolarımıza Super Rare'da. Mert Günok kullandım. Burada iyi kadro, orta kadro, yine ortamsı kadro olarak 3 kadro kurdum. Olabildiğince iyi kartları ilk kadromda kullandım. Ben genelde hepsini aşağı yukarı aynı kadro kurmaya çalışıyordum ya da stack atmaya çalışıyordum. Artık bundan vazgeçmeye karar verdim. Çünkü stackler beni son zamanlarda mutlu etmiyorlar. Ondan dolayı burada da gördüğünüz üzere karma kadrolar atarak şansımı biraz daha yükseltmeyi düşünüyorum. Güvendiğim isimleri kullanarak. Buraya geldiğimizde Mert Günok, Leo Duarte ikilisini kullandım. Mesela normal şartlarda Muhammed Şengezer burada.
Hemen yanına Duarte koyardım. Ne olurdu? Uros Sadako işte buraya gelmek zorunda kalırdı. Bunu yapmak istemiyorum artık. Belki yine yaparım. Ee, ama her zaman değil yani. Merkinok ve Uros gördüm. Uros diyorum. Hemen yanına Uros'u yapıştırdım. Leo Duarte'yi kullandım burada. Bu arada 4'te hem Fenerbahçe'nin hem de Başakşehir'in maçı var. Enteresan. Niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Ee, yani Duarte Gaziantep karşısında iyi puan alacaktır diye düşünüyorum. Umarım beni üzmez kendisi. Fred'i burada kaptan yaptım. Aslında Fred'i kaptan yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü skor yapmadı senaryoda. Maksimum 60 civarlarında puan yapabilen bir isim. Nesiri'yi yapacaktım aslında da Nesiri hiç güven vermiyor bana ya. Nesiri yapmak muhtemelen daha doğruydu. Bence skor yapacak bu hafta Nesiri. Ama elim gitmedi kendisiyle çok iyi anlarımız, iyi zamanlarımız olmadı. Genelde bizi üzdü. Ama bu hafta üzeceğini düşünmüyorum. Yanına da BK kullandım. Çağlar'ın sakatlığı sonrası umarım Ciku BK ile başlar hoca. Yine Samet Mamet işine girmez. Bizi üzmez diyeyim. Devam edelim. Burada Muhammed Şengezer yanına Uros'la Dakovic yapıştırdım. Deniz Türüç, Alisov, Raşit Gezal olarak da burada iki Rize Spor topçusunu yapıştırdık. Yani iki Başak, iki Rize, bir Sivas. Uros'un öttürüyor son zamanlarda iyi all-round yapıyor. Allround yapaması skor yapıyor. Skor yapaması çizgiden çıkarıyor. Manyak bir topçu kendisi. Severiz kendisini. Daha sonrasında burada bir Ali Ural Şaşal'ımız var. Kendisi son 3-4 maçta oynamıyor. Bu maç oynama ihtimalini ben hiç az görmüyorum. Artık hocanın Ali Ural Şaşal'a görev vermesi lazım. Zamanı geldi. Yanına Jur Balkovek, Maximiliano Morales dedem, Vaysen Abubakar ve Görkem Sağlam ikilisini kullandık burada. Bir Hatay Spor ikilemesi yaptık. Dedemi de kaptan yaptık. Dedeme güvenimiz tam artık bu hafta. Red Bull New York karşısında öttürmesi lazım diye düşünüyorum. Gelelim buraya. Neler yaptık? Burada bir e, elimizdeki iki adet rear kaleci vardı oynayan. Merkino burada tercih ettim. İlk kadronu Beşiktaş'ın gol yeme ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum. Orlando'ya oranla yine Cuku'yu buraya yapıştırdık. Umarım hoca bize yine bir ters köşe yapmaz. Gerçekten sinirlenirim artık. Çok padron. Çok padron. Çok padron. Getson Rafa ikilisini burada kullandım. Yine yukarıda olduğu gibi. Nesiri'yi de bu hafta iki kadroda yer verdik. Umarım bizi üzmez. Fena bir kadro olmadı. Bu arada Nesiri bir arkadaşı yardım ettiğim için geldi ama Immobile yerine bari Nesiri'yi ilk kadroda kullanayım dedim. Daha sonrasında ikinci kadroda iyi ki yapmışım. Gerçi iyi ki yapmışım da diyemem. Belki adam yedekten girip atacak Immobile bilmiyorum. Ama şu an için doğru hamle gibi gözüküyor en azından. Buraya geldiğimizde Brad Kuzan kullandım. Arthur Masuaku, Rafa Silva, Immobile üçlüsünü Beşiktaş'tan kullandım. Oliver Giroud'u da La FC'den kullandık. Giroud sürekli 11'de çıkıyor ama maalesef skor yapamıyor. Genelde 60-70 sularında hoca çıkarıyor kendisini. Umarım bu hafta onun için bir milat olur artık. Bir skorla buluşur. Buraya geldiğimizde İrfan Can Eğribayat isimli arkadaşı kullandık. Bu arada Livakovic'in ayağına bir şey sardığı falan konuşuluyordu. Umarım oynar. Çünkü oynamazsa gerçekten üzülürüm. Bu kadro perişan olur. Division falan da düşmeyelim. Zaten 3'te 2 tane kadromuz var. Gerçekten bizim için çok kötü durum olur. Hiç hiç açıcı olmaz. Neyse devam edelim. Francisco Calvo kullandım burada. Kendileri Konyaspor karşısında oynuyor. Calvo baba her zaman öttürür diye düşünüyorum. Onu burada tercih ettim. Szymański son zamanlarda skorla buluşmuyor. Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Ona da şans verdik. Yine Raşit'im Gezal'ımı kullandık. Çok seviyorum. Yani sevdiğim bir adam. Ben kadromda kullanamayacaksam kardeşim ben bu oyunu niye oynuyorum? Kullanırım. Kullanacağım. Yeter. Zaten bir şey kazandığımız yok son zamanlarda. Bari keyif alalım. Yine Rafa Silva'yı koyduk. Rafa Silva'yı kaptan yaptık. Muazzam bir topçudur kendisi. Evet geldik buraya. Burada bir neler yapmışız?
Maalesef burada division'larımız çok kötü durumda. Yani burada benim nasıl 3, 4, 5 olarak sıralanıyor division'larım hiç bilmiyorum. Olabildiğince en iyi kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Sürekli Beşiktaş stack kurduğum için genelde patlıyorum ya da DNF falan yiyorum. Ama bu hafta bu kadronun çıkacağını düşünüyorum artık Division 2'ye. Abdülkerim Bardakçı, Muslera ikilisi defans hattından Galatasaray'dan kullandım. Mertens'i kullandım yine Galatasaray ileri hattından. Bodrumspor karşısında oynuyorlar. Zaten iyi puan alacaklarını düşünüyorum. Muhtemelen podyumlarda Galatasaraylı çok kişi olur diye düşünüyorum. Kazansınlar ya. Bari Türkler kazansın yani. Sürekli Galatasaraylılar kazanıyor ama en azından Türkler kazansın yani. Galatasaraylı olmayanlar da kursun Galatasaray kazansın. Ne yapalım yani? Adamlar kazanıyor, kazandırıyor bir şekilde. Yine aynı ikiliyi kullandım. Gedson, Rafa, Beşiktaş'ın genelde en iyi puan yapan ikilisi olduğu için Beşiktaş'tan onları tercih ediyorum. Yine Rafa'yı kaptan olarak tercih ettim. Bu hafta Rafa'ya güvenim full artı full her yerde kaptan yaptık. Umarım bizi yanıltmaz. Genelde Rafa'yı kaptan yaptığında Gedson çok daha iyi puan yapar. İkisi de iyi puan yapsın bu hafta. Helalleşelim kendileriyle. Burada bir Beşiktaş'tan dörtleme yaptım. Mert Günok, Artur Masuaku, Jonas Svensson, Semih Kılıçsoy ve Fenerbahçe'den kaptanımız Dušan Tadić'i kullandık. Kendisine güveniyorum. Aslında bunu buraya atsaymışız lan. Keşke burası Fenerbahçe stek oluyormuş ya. Hiç öyle bir düşünceye kapılmadım. Son dakika kadro kurduğum için. Aslında çoğu kadronun taslağını kuruyorum ama Limited'larda son iki kadro falan onlara çok fazla girmediğim için son dakikada artık ne geldiyse yapıştırmışım muhtemelen. Maxim'in yokluğunda Dzeko'nun da sanki 11'de başlayacağını düşünüyorum ama çok emin değilim açıkçası. Ee, Ondan dolayı son kadroya falan kullandım Dzeko'yu. Livakovic, Džiku'yu kaptan yaptım. Fred, Dzeko ve Yoshida ile birlikte burayı tamamladık. Fenerbahçe dörtlemesi yanına iyi puan yapabileceğini düşündüğüm bir kart ekledim. Bu şekilde bir kadromuz oldu. Buraya geldiğimizde yine Beşiktaş'tan bir dörtleme Mert Günok, Artur Masuaku, Semih Kılıçsoy, Rafa yine kaptan yaptık. Calvo'ya güvendik. Zaten sürekli benzer isimleri kullanmışız. Güvendiğimiz için diyelim. Ee, Burada ne yapmışız? Oynayan bir kaleci koymuşuz. Yanına Paulista, Maximin, Woodweghorst. Maximin mi? Maxim. Alexandro Maxim abim. Maximin gelince de Maximin demezsin ya. Özür dilerim abim. Kusura bakma. Wout Weghorst kaptan olarak tercih ettim bu hafta konuşmayalım. Oynanması bekleniyor bu hafta kendisinin. Daha sonrasında Kevin Rodriguez'e güvendik. Sivasspor karşısında öttürmesini bekliyoruz. Son maçında beni bayağı sinirlendirdi. Çok garip hareketler yapıyor. Sürekli hakeme itiraz ediyor falan. Sinirlendirdi beni ama umarım bu maç ayarlarını yapmaz yani. Kötü bir gününde falandır diye düşünüyorum. Bu kadar hakeme itiraz edilmez abi. Sen İrfan Can Kahveci falan mısın ya? O bile bu kadar etmiyor. Mert Hakan Yandaş falan olabilir kendisi belki bilmiyorum. Son kadroya geldiğimde Murat Kuzan, Cilerme. Bu eski sezon. Doğru eski sezon zaten. Kafa gitti. Murat Kuzan, Cilerme'yi kaptan olarak tercih etmişim. Raşit Gezal, Ali Sov yine ikilisini burada kullanmışım. Artur Masuaku zaten hep benzer isimler kullanmışım. Burada farklı olarak Cilerme kullanmışım. Burada farklı olarak Kevin Rodriguez kullanmışım. Yine Paulista, Maximin de farklı olarak diyebiliriz. Devam ettiğimizde burada Contender'a da kadrolar kuruyorum. Ya bu kadroları kurma sebebim şunlar. Kutu kazanalım. Anlatabiliyor muyum hocam? Şu kutuları kazanalım. Buradan kazandığımız şu %20'yi istiyorum aslında ben. Çünkü Essence oranları çok düşük. Gördüğünüz gibi 50'ye 1, 25'e 2 veriyor. Benim amacım burada %20 ile şu 5 dolarlık indirimi alıp 5 dolarlık indirimi kullanarak kart almak. Daha sonrasında ilerleyen süreçte bunu satmak, karla ayrılmak. Yani orada 10 dolarlık kartı aldığınızda 5 dolar ödüyorsunuz. Totalde de 8-9 dolara bile satsanız 3-4 dolar kar etmiş oluyorsunuz. Bir Essence geleceğine 3-4 dolar kar edeceğim indirim kuponu gelsin diye düşünüyorum. O yüzden olabildiğince kadrolar kuruyorum her yere. Contender'da da yine 3 adet kadro kurmuşum. Gayet idare eder kadrolar bu arada. Kötü kadro değil hiçbiri. Onu da belirtmiş olayım. Yine bir Contender Classic'de bir kadro kurmuşum.
Ee, Atlamışız burada ama olsun. Önemli değil. Yine kutu alır bir kadro burası da. Fena değil o kadar. Yani bu hafta durumlar böyleydi. Bu arada atan arkadaşa tekrar teşekkür edeyim. Eğer ki yanlışlıkla attıysa bu barkolayı bana ulaşsın, ben tekrar iade edeyim, ama iki kere arka arkaya atmasından anladığım kadarıyla barkolayı bana hediye etmek istiyor. Teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Efendim, videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bunun akabininde hala sonra araya kaydolmadıysanız şurada da şuralardan bir video göreceksiniz. Onu izleyin, daha sonrasında bana ulaşın. Çünkü gerçekten 50 dolarlık bir indirim kuponu geliyor ve 50 dolar harcayarak 100 dolarlık kart kazanabiliyorsunuz. Az önce belirttiğim üzere, kupon neden istediğimi belirttiğim üzere yani 50 dolar harcayarak 100 dolarlık kart alabilirsiniz. İlerleyen süreçte beğenmediyseniz kartları satıp belki 40 dolar, belki 35 dolar karla bu işten çıkabilirsiniz. Sizi üzecek bir durum değil kesinlikle ve Sorare gerçekten keyifli bir aktivite. Benim gibi son zamanlarda kazanamıyorsanız biraz üzüyor, ama gerçekten keyif alarak oynadığım bir oyun Sorare. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım herkes için hayat çok iyi olur. Bay bay diliyorum.